Türkleri çok seviyoruz. Neden yok? 2-3 ay falan kendim YouTube'dan video izlediğim. Halkımız, birleşsek vatanımız. Ki Özbekistan pahalı değil. Türkler siz de geliniz buraya. Mesela Özbekistan'a neden gelsinler peki? Ne önerirsin sen? Türk sanatının aslında hani çıkış yerlerinden belki de bazı yerler buralarda, Özbekistan'da. Bunu arıyorlarmış herhalde. Görenler haber versin. 20 bin. Vallahi kurut. Selamlar dostlar. Şu anda Kırgızistan sınırına doğru ilerliyoruz. Özbekistan'a geçeceğiz artık. Kırgızistan defterini buralarda kapatıyoruz. Burası bakın. Sınırdan önceki para bozdurabileceğiniz döviz büroları. Çıkmadan bozdurdum ben burada paramı. Bilmiyorum öteki tarafta mı mantıklı burada mı? Çok yoktu zaten param. Bozdurdum olanda. Şimdi geçişte video çekemeyeceğim, o yüzden geçtikten sonra bilgileri veririm. Bir sıkıntı oldu mu olmadı mı onları anlatırım size. Kırgızistan'dan çıkışımızı yaptık. Şimdi karşıda Özbek sınırı bulunuyor. Oraya ilerliyoruz. Evet, Özbekistan sınırına geçtik. 30 gün. Dedi. 3 gün sonra 3 gün içinde register yapman gerekiyor dedi. Öyle girer girmez de böyle bir yer karşıladı bizi Özbekistan'da. Özbekistan'dan, yeni ülkeden selamlar. Bir şey sormadılar girerken. Niye geldin, ne yapacaksın falan filan diye. Gerek yok. Şimdi Andijan'a varacağız biz buradan. Yakın buraya zaten Andijan. Şimdi Andijan dolmuşlarına bindik. 6000 Som'a gideceğiz. 1 saat falan sürüyormuş buradan. 1 saat 10 dakika falan dedi abi. Orada da Couchsurfing'ten birini bulduk son dakika. Belki onunla kalacağız bugün bir aksilik çıkmazsa. Gidince paylaşırım artık. Yorgunuz biz de biraz. Dolmuşa bindik. Dolmuş şöyle biraz göstereyim size. Şimdi biz Andijan'a geldik. Andijan'da Omatbek'le tanıştık. evet. Hostumuz Türkçe de konuşuyor. Yalan söylüyorum. Konuşmuyorum Türkçe. Konuşmuyor mu? Türkçe hiçbir şey bilmiyorum. Niye bilmiyorsun? Konuşuyorsun. Allah vallahi. Estağfurullah, özür dilerim. Evet, biliyorum. Türkçe öğrendim kendim YouTube'dan. Film izledim, böyle bir şeyler. Evet, Türkleri çok seviyoruz. Neden yok? Kardeşiz. Ülkeyiz, evet. O yüzden. Sen de Türkiye'ye gideceksin. Bir haftadan sonra ben İstanbul'a geçiyorum gezme için. Orada inşallah İstanbul'da olabileceğim bir ay. Benim direktörüm, okulda öğretmen olarak çalışıyorum. Benim direktörüm bana bir haftalık seyahat için voucher verdi. Kod gibi bir şey. Kod. İndirim gibi bir şey mi? Verdi. Kampanya. Evet. Ramazan bilmiyorum, bir otel varmış, orada kalıyoruz bir hafta. Ondan sonra inşallah Türkiye'ni çok gezmeyi istiyorum. İstanbul'u, denizleri görmek istiyorum. Güzel, hoş gelirsin. Siz de hoş geldiniz buraya. Hoş çok, bulduk. Buralarını gösterebiliyorsun abi. Gösterin. Ney bu? Ev. Ev. Yeni evler. Apartman. Apartman. Andijan'ın merkezi buraları. Burası Andijan'ın merkezi şu anda, evet. Burası. Andijan aslında turistik bir şehir değil normal olarak, değil mi? Burası aslında Kırgızistan'la Özbekistan arasında işte sınırdan sonra yakın olduğu için genelde insanların konaklama noktası sanırım. Evet. Bana çiçekler soruyordunuz. Bakınız çiçekler. Çiçekler, evet. Her yerde. Şimdi biz yolda gelirken yol üstünde çok fazla çiçek satan insanlar gördük. Diye düşündük. Acaba bugün özel bir gün o yüzden mi satılıyor? Yoksa buranın işte normal hali bu yüzden mi? Normalmiş yani. Bir de dikkatimi çeken bir şey, Andijan'da, Özbekistan'da burada bisiklet kullanımı mesela yaygın. Yani çok Avrupa ülkeleri kadar olmasa da diğer Orta Asya ülkelerinde görmediğim kadar bisiklet kullanan insan gördüm ben mesela burada. O dikkatimi çekti. Şu gidiyor mesela, önden bisiklet yolu var özellikle. Bisiklet yolu böyle çok var mı sizde? Var. Varmış yani. Bu da aslında nedenlerinden bir tanesi. Taşkent'te çok ama Andijan'da da iyi gidiyor. Bu da sanırım şehirlerin daha düz olmasından kaynaklı değil mi? Evet.
Şimdi Kırgızistan mesela çok dağlık bir yerde. Orada belki kullanımı biraz zordur ama Bence o için evet haklısınız. onun için değil mi? Evet. O da nedenlerinden bir tanesi. Burada bir de güzel yanlarından biri, şimdi Özbekistan'da genel olarak Latin alfabesi kullanılıyor. Yango Özbekistan'da Erkinva, Paravan, Yaşaylık. Şimdi şurada mesela Özbegim Savdo markası diyor. Azerbaycan diline daha çok benzer gibi geldi bana. Omatbek de doğruladı yani. Daha benziyor dedi. Bakalım şimdi hem buraları keşfediyoruz hem dışarıya çıktık yemek işleri, hem yeni ülkeye ulaştık, yeni işleri halledeceğiz. Bakın yaya yolundan geçiyoruz mesela, arabalar durdu hemen. Burada da arabalar duruyormuş. Şimdi ben video çektiğim için bana kızıyor olabilirler ama normal insan gibi yürüyoruz yani. İlk izlenimlerim bu videoda. Söylemek istiyorum. Söyle tabii. Japonyalı arkadaşımız bizden soruyor, Özbekçe ve Türkçe nasıl yakın? Ben ona cevap veriyorum. Mesela ben kendim 3 ay içinde Türkçe'de böyle konuşmayı öğrendim. Özbekçe'de mesela çok kelimeler benziyor. O yüzden problem yok. Gramatik de aynı bence. 2-3 ay falan kendim YouTube'dan video izlediğim, o yüzden. Şimdi size mesela hemen güzel bir canlı örnek gösteriyorum. Şurada ne yazıyor bakın. Bunu birçoğunuz anlar. Bir bolsak yagano, halkımız, birleşsak vatanımız. Yani baktığınızda biraz yazım olarak biraz farklı ama okuyunca yani yakın geliyor. Evet, Türkçe'de aynı olsak bir ülkeyiz, bir olsak birleşsek milletiz, öyle bir şey. Öyle bir anlama geliyor değil mi? Yani güzel ya. Böyle kardeş ülkeleri gezip birbirimizi anlayarak gezebilmek özellikle çok güzel oluyor. Diyor ki Özbekistan pahalı değil. Türkler siz de geliniz buraya. Mesela ben İstanbul'a gidiyorum. Diyor ki 5 gün için $100 bence yetiyor bilmiyorum ama Özbekistan için $100. Siz çok şeyler yapabiliyorsunuz $100 için Özbekistan'da. O kadar pahalı ülke değil siz için bence. Evet. Özbekistan'a neden gelsinler peki? Ne önerirsin sen? Neler var Özbekistan'da? Mesela eski Türkleri eski yerleri bence. Eski yerleri görmeye geliniz. Tarihi ve mimarisi evet, olarak. Evet, tarihi mimari yerlerde çok. Buhara, Semerkant, Taşkent, Harazm. Andijan'a da geliniz. Kırgızistan'a yakın. Kırgızistan'dan sonra oraya gidebiliyorsanız. Şimdi buraya geldik. Burası bir önemi var mı buranın? Tarihi bir şey gibi. Orada bakıyorsunuz büyük babalar evet olmuş. Onların fotoğrafları da var. Bu bizim Andijan'ın bizde mesela buna minyatür sanatı deniliyor. evet, Sizde minyatür evet, değil mi sizde de? Minyatür. It's like, our Şimdi minyatür sanatının aslında hani çıkış yerlerinden belki de bazı yerler buralarda, Özbekistan'da. Bir sonraki yerlerde işte Semerkant'ta, Buhara'da bunları daha sık göreceğimizi düşünüyorum. Özbekistan özellikle tarihi ve mimari olarak güzel bir ülke. Buranın bana dili biraz daha böyle okşuyor gibi geldi. Okşuyor, benzer yani. Farsçaya böyle konuşma dilinden bahsediyorum, yazım dilinden ziyade. Daha böyle kalın ünlüleri kullanıyorlar. A'dır, O'dur, U'dur, bunları daha çok kullanıyorlar. Kulakta şimdi dinleyince de mesela yani daha çok böyle dil Farsçaya okşuyormuş gibi geldi bana. Bilmiyorum doğru mudur yanlış mıdır, bilenler varsa yazarsa sevinirim. İlk izlenimlerim böyle. Andijan'ı keşfetmeye devam ediyoruz. Olur. Şimdi mesela Alişer Navoli'nin burada bir anıtı var gördüğünüz gibi. 1441 ve 1501 yıllar arasında yaşamış. Sen ne söyleyebilirsin Alişer Navoli hakkında? Ben İngilizce söyleyeceğim. Söyle, ama çok olur. şeyleri Türkçe'de bilmiyorum. He was our poem and great writer. He was our poem and great writer. And if you know Pushkin, who is a great writer of Russia, the person was that kind of person in the world, and in our history. And he wrote a lot of things in Uzbek, in Farsi, and then because of his some histories, because of some poems, and our today's Uzbek could come until here, and we have also own language, like that. And he could, he has already finished learning Quran until when he was 5. Ya? O 5 Ve early. 5 yaştan 9 yaşa kadar mı böyle Kur'an'ını bitirmişti, yatladı.
Zaten Özbekistan'da çok fazla işte şair, yazar, düşünce insanı, bilim adamı çok fazla var zaten. Bunları ilerleyen Evet. zamanlarda daha çok göreceğimi Onları düşünüyorum. atası diye Alman söylüyoruz. atası. Evet. Yani Özbekistan bu bakımdan çok önemli, tarihi bakımdan ve işte bu tarihi, historik, mimari bakımdan çok güzel yerleri var. Burası Navai Parkı. Bu insanlığa yapılmış. Navai Parkı, Koçası, Bololar Koçası, Çocuklar sokağı mı? sokağı. Ha. Balolar işte çocuk demek. Çocuklar. Koçası da diğer dillerde de mesela işte küçe diyorlar Azerbaycan'da. Köçe. Diğerlerine köçe diyorlardı. Burada Ancak koç, Kyrgyzstan'da da köçe. köçe. Ama Burada ben Koç Üniversitesi'ni biliyorum Türkiye'de. Koç. Koçlar Ha, ailesi o var. koç. Onlar aile, bir aile. Evet, onlar aynı. Buraya geçiyoruz. Okey. Ya böyle işte bilen insanlarla gezmek, buranın lokal insanıyla gezmek biraz daha güzel oluyor. Evet, bu bana çok para veriyor. O yüzden ben çok şeyler söylüyorum. Yalan değil, şaka yapıyorum. Böyle güzel oluyor ya, daha keyifli oluyor gezdiğiniz yerler. Bilen insanla gezmek farklı Ama oluyor her sen zaman. bana $100 verebilirsin. Tip olarak diyorsun. Tip olarak. Bakın mesela numaralı araçlar taksi. Burada da amcamız görüyor musunuz? Bisiklet sürüyor. Bisiklet kültürünü böyle söyleyebilirim aslında. Yaşlı insanları gördüm ben zaten genel olarak bisiklet süren. Hoşuma gitti bu durumda yani. Burada bisiklet sürülmesi. Şimdi Özbekistan'da bir tane AVM'ye geldi. Bakın bu benim Özbekistan'a gelmeden önce dikkatimi çekmişti zaten. Özbekistan'da genelde O harfinden sonra veya G harfinden sonra genelde böyle kesme işaretleri kullanılıyor. Nedenini araştırmıştım ben. Gelmeden önce işte bunu gördüm böyle bazı araştırmalar yaparken. Dedim acaba niye kullanıyorlar bu kesme işaretini falan. Sonra şeymiş. O harfleri daha çok vurgulamak için öyle yazıyorlarmış. Okurken vurgulamak için. Şimdi de sordum mesela, Omat Bek'e de sordum. O da doğruladı beni. Şimdi normalde onu kullanmayınca mesela normal G gibi okuyoruz diyor ama onu yazarsak mesela diyor gibi böyle daha gırtlaktan okuyorlar, daha sert okuyorlar. Onun nedeni de oymuş mesela. Onu da bilgi olarak vermiş olayım size. Pakistan'da minibus olarak hizmet veriyorlar. Bayağı minibus yani, hani bayağı var bunlardan ya. Çok garip geldi bana. Daha bunlardan çok yaygın şekilde göreceğiz sanırım. Bakın buralarda falan çok fazla var. Şimdi ne pazarı burası? Dehkon. Dehkon Merkezi Pazarı. Dehkon Merkezi Pazarı'na geliyoruz. Burada para falan da bozuyorlar. Genelde böyle elinde parayla dolaşan Bu abilerimiz var. insanı gören insanlar var mı? Onları... Ben bunu otobüste de gördüm. Kim bu? Bunu arıyorlarmış herhalde. Görenler haber versin. Şimdi buranın yerel pazarına getirdi bize Omat Bek. Bakalım ilk intibamız nasıl olacak? Sim kart almaya çalışıyorum bu arada. Onu da alınca söyleyeceğim size. Özbekistan'ın ekmeği. Selamünaleyküm. Non. Kança som abi? 5000 som. 5000 som. Rahmat. 5000 som ne de? Yarım dolardan biraz daha düşük. Fiyatları yazarım ben. 12.000, 13.000 Özbek somu 1 dolara tekabül ediyor. Biz de daha ülkeye yeni ayak bastık. Daha böyle olaylar biraz Kırgızistan'da kaldı ama bakalım, buranın pazarı daha gözüküyor Kırgızistan'a göre. Daha düzenli gözüküyor. İşte etleri dolapta falan satıyorlar burada, daha çok öyle görünen şeyler. Ballar var. Bunu böyle... You know this? You can... Yeah, we have. You tried before? I have never tried. Why? But this is just wax. Doesn't taste good. Doesn't. How? No good. For you maybe now good. For me it's good. It's what you like. You are enjoying wax. Yeah, absolutely. It's also tasty then, right? Pazarda böyle polen ürünleri var. Kança som abi? 100 gram. 100 gram 20.000 som. 12.000 işte 1 dolar falan yapıyor. 100 gramı siz düşünün. Polen. Ballarımız var burada. Bunlar kaç som? Bu 100 gramı 10.000 som. 100 gramı 10.000 som. 300 gram. 300 gram mı? 10.000 som. O da ne yapıyor? 2,5 dolar falan 30 yapıyor bin. arkadaşlar. Bu 20.000. 20.000. Okey. Rahmat abi. Selamünaleyküm. Atlar var mesela. Bayanları almadım. Almıyorum, yok. Tezgaha çekiyorum. Kremalar.
Bu ne peki, kaymak mı sizin bu? Sen bunu yedin mi ya? Kaymak mı bu? Yok. Ne bu? Peynir gibi bir şey ama... Ha, değil. kurut bu, kurut. Kurut. Kurut yedik tabii ki, kurut. Bu kurut bundan yapılmış. Bundan süzmeden. Evet siz biliyorsunuz. Ya bilmez miyim? Kırgızistan'da, Kazakistan'da geziyoruz biz kaç aydır. Ben nasıl biliyorum onu ya? Sen peynir mi bir şeyler diyordun ben de bilmiyordum bunu. Bu da şey, may. May. Butter. We say sarıyor. Harga? Sarıyor. Serga. Sarıyor. Serya. Evet. Kesmeli yağ herhalde o. Genelde Kırgızistan'daki ürünlerle çok benzer ürünler var bunlara. Fıstıklar var. Selamünaleyküm. Kança son abi? 150. 150 mi? Fıstık. Bu kança son? 50 mi? 50 mi? Bu 60 mı? Bu 60 mı? Bu sanki biraz daha kuru gibi. Bunlar badem. Biz en son bunları şeyden alıyorduk. Oş kısmında buluyorduk. Burada kabuklu satıyorlar genelde bademi. Ben açık badem görmedim. Genelde hep bademler burada kabuklu satılıyor bu şekilde. Herhalde geleneksel olanı bu. Bunlar kança? Bunlar 70 Nisan, bunlar 60 Nisan. 70 bin, 60 bin. Bu? Bu 60 Nisan. 60 bin son. 70 Nisan, 100 Nisan. Ha, çeşidine göre değişiyor. Rahmat. Vallahi ceviz 70 bin. Onların fiyatını yazarım ben. Şimdi hesaplamam So zor. stiff. You can try. Kurut. Bakın bu kurut süzmeden yapılıyor. Süzmeden yapılıyor. Deneyelim. Şöyle göstereyim. Bunları zaten Kırgızistan'da falan çok fazla denemiştim. Bir de buradakini deneyelim bakalım nasılmış farkı. Burasını çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Bayağı sert ya bu yemesi. Vallahi kurut çok tuzlu ve ekşi. Çok yoğun bir tadı var. Bunu biraz alışmanız lazım bence. Değil mi? Alışmak lazım buna. Evet. Ben şimdi bizde olmadığı için bu. Türkiye'de bazı yerlerde yapıyorlarmış bunu önceden mesela ama şimdi çok kalmamış. Bu bana mesela çok tuzlu ve şey geliyor. Evet. Ekşi geliyor. Ama o sevdi. Let's ask grape. Lazy. That's why I'm skipping a lot of break time. Şimdi bakın böyle Andijan'da bulunan mimari ve tarihi eserlerin bulunduğu yere geldik. Burada gerçekten çok güzel eserler var. Yani genel olarak az önce de söyledim, Andijan'a çok fazla insan gelmiyor turistik vesaire olmadığı için. Fakat buradan hani gelince gezilecek, görülecek yerler illaki oluyor. Her yerde olduğu gibi. Türkiye'de şimdi Türkiye'ye gitseniz mesela 10 tane belki gezilecek yer sayarsınız popüler olan. Ama diğer şehirlerde de görülecek, gezilecek yerler olur ya, burası da onun gibi düşünün. Fakat şu an hani burası Eskişehir bölgesi. Size verebileceğim çok fazla bilgi yok çünkü ben buraya plansız geldim. Normalde Fergana'ya ilerleyecektik fakat sonra dedik ki bugün Andijan bölgesinde kalalım. O yüzden biraz plansız oldu. Bir de sim kart falan almadım. İnternet ulaşamadım. Sallanıyor mu bu? Pizza kulesi gibi. Eğik duruyor yani. Eğik duruyormuş. Bakın şu minare mesela, belki biraz ileriden baksak şey olabilir, görebiliriz. Kaç abi. Bana mı denk geldi düşmesi? Şimdi burada medreseler, camiler falan farklı şeyler var. Az önce caminin oradan geçtik mesela, ezan vakti olduğu için içeriye girmemiz zor olacaktı. O yüzden dedik biraz dolaşalım. Birazdan gideceğiz. Ama buranın mimarisi gerçekten çok güzel. Dediğim gibi burası biraz hazırlıksız oldu ama tabi Semara'da, Semerkant'ta, Buhara'da, işte Harazım'da falan, Taşkent'te böyle olmayacak. Oralar zaten benim planladığım yerlerdi gezmek için. Burayı da görmekten pişman değilim. Güzel yerler. Çok bana eğik duruyor gibi gelmedi. Tabi bu açıdan bakınca biraz farklı ama gerçi biraz sanki arkaya doğru eğikmiş gibi de gözüküyor ama şimdi siz kamerada geniş açıdan gördüğünüz için sizin gözünüz yanılıyor da olabilir. İnsan gözü gibi göstermiyor bu. Biraz daha geniş açı olduğu için.
Good job. You know they boil water with it, and then like for example, in the bread they get a lot of oil, and then they can open the this, then they can make tea with it. Bakın bunları düğünlerde kullanıyorlarmış. Açıkladı şimdi de. Ben biraz geç kaldım çekmek için. Düğünlerde çok fazla insan geliyor diyor ve çok fazla insan çay içiyormuş. Bu nedenle böyle büyük kazanlar kullanılıyormuş. Şu an burada Demirciler Çarşısı'ndayız. Burada el işi çok fazla ürün var. Yarın detaylı gezeceğiz. Bugün çok fazla vaktimiz yoktu. Biraz ayaküstü oldu ama yarın burayı detaylı göstermek istiyorum. Kendim de gezmek istiyorum. Şimdi Özbekistan'da lagman denemeye geldik. Yol üzerinde gördük daha doğrusu burayı. Özellikle buraya gelmedik yani. Şöyle içinde noodle var. Çeşitli sebzeler var. Bayağı bir sebze var yani. Et var. Gördüğünüz gibi. This spoon. Bakalım tadı nasılmış. Spoon. We don't use fork. Ah, like that. Stick to it. Fork. Yes, stick. Spoon and fork. Okay. It's better, right? It's better. You say you want Delicious. so spicy. You like? Deneyeyim. Şöyle acı bir sos var. Biraz da bundan koyalım bakalım nasıl oluyor. Yanında ekmek var. Bir de yeşil çay söyledik. Genel olarak Orta Asya'da yemekler benzer, böyle birbirinden ayıran farklı ufak şeyler oluyor. Ama işte yemek kültürü, ekmek kültürü, çay kültürü genel olarak benzer olduğunu söyleyebilirim. Burada da yine çayı kasede içiyoruz. Very good.